Ilha de Queimada Grande, Brezilya, São Paulo. Brezilya kıyılarından sadece 33 kilometre uzaklıkta Atlas Okyanusu'nun derinliklerinden yükselen bir kara parçası var. Uzaktan bakıldığında tropikal bir cenneti andırıyor. Yemyeşil ormanlar, sarp kayalıklar ve masmavi sular. Ancak bu görüntü dünyanın en ölümcül tuzaklarından birini saklıyor. Burası Ilha de Queimada Grande. Diğer bir tabirle Yılan Adası. Brezilya donanması adayı tamamen karantina altına almış durumda. Çünkü burada metrekareye 5 yılan düşüyor. Ada yaklaşık 43 hektar büyüklüğünde, yani 60 futbol sahası kadar. Bu adanın büyük bir kısmı sarp kayalıklardan oluşuyor. Adanın adı olan Queimada Grande Portekizce'de büyük yakmadan geliyor. 1900'lerin başında yerliler muz yetiştiriciliği yapmak için adada dev yangınlar çıkardılar. Bu yangınlar sonucunda adadaki yılan popülasyonu arttı ve korkunç bir hal almaya başladı. Yaklaşık 11.000 yıl önce buzul çağı sona erdiğinde eriyen buzlar deniz seviyesini yükseltti. Sular yükselince bir grup engerek bu tepede mahsur kaldı. Yiyecekleri bitti. Avlayacak fareleri kalmadı ama hayatta kalmak zorundaydılar. Gökyüzünden gelen göçmen kuşları avlamayı öğrendiler. Ancak bir sorun vardı. Kuşlar ısırıldıktan sonra uçabilirlerdi. Bu yüzden evrim altın başlı engereklere dünyanın en etkili zehrini verdi. Öyle bir zehirdi ki kuşları ısırıldığı andan 5 saniye sonra hemen yere düşüyorlardı. Adını altın sarısı renginden alan bu tür sadece bu adada yaşıyor. Zehri anakaradaki akrabalarından tam 5 kat daha güçlü. Peki bu zehir vücudumuza ne yapar? Isırıldığımız andan itibaren proteinler vücudumuzu sindirmeye başlar. Kan hücreleri parçalanır ve iç organlar iflas eder. Adada o kadar çok yılan var ki bilim adamları interseksüel yılanlar keşfettiler. Yani hem dişi hem de erkek organa sahip bireyler. Bu dar bir alanda gelişen ilginç bir mutasyon. Bu adada gerçekten yaşanmış kan donduran hikayeler var. En meşhuru 1920'lerde adada yaşayan Fener bekçisi ve ailesi. Söylentiye göre bir gece mutfak penceresinden giren yılanlar aileyi sardı. Ormana, sandallarına doğru kaçmaya çalıştılar ama her köşede bir yılan onları bekliyordu. Günler sonra adaya ulaşan donanma gemisi, bekçi ve ailesinin cansız bedenlerini kıyıda buldu. O günden beri deniz feneri otomatik olarak çalışıyor ve kimse orada yaşamıyor. Bugün adaya girmek için Brezilya donanmasından özel olarak izin almalısınız. Sadece bilimsel araştırmalara ve uzaktan çekim için izin veriliyor. Biyokorsanlar büyük tehdit. Bu yılanların tanesi kara borsada 30.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bazı ilaç şirketleri ve koleksiyonerler için bu yılanlar altın değerinde. Çünkü bu zehir kalp hastalıkları ve tansiyon için mucizevi bir ilaç ham maddesi. Yılan Adası doğanın insanı yendiği nadir yerlerden biri. Bir zamanlar bizden kopan bu kara parçası şimdi kendi vahşi kurallarıyla yönetiliyor. Belki de haritadan silinmesi hem bizim hem de bu nadir canlılar için iyi olmuştur. Bölgedeki en yaygın efsane korsanların adaya bir hazine gömdüğüdür. Bölge halkı ise yılanları hazinelerin zehirli koruyucuları olarak görüyor. Kıyı kasabalarındaki balıkçılar tekneleri bozulsa bile adaya yaklaşmaktan çekinirler. Balıkçılar adanın onların sonu olacağını düşünüyor. Halk arasında anlatılan bir hikayeye göre fırtınada sürüklenen bir balıkçı adaya çıkmak zorunda kalır. Ertesi gün arama ekipleri tekneyi bulduğunda balıkçının cesedi yılan dişleriyle doldur ve ortalık kan gölüne dönmüştür. Bölgedeki bazı yaşlar ada yakma olaylarını bir saygısızlık olarak görür. Doğanın dengesini bozmaya çalışan insanların yılanlar tarafından cezalandırıldığına ve adanın kendi intikamını aldığına inanılır. Bu yüzden yerel halk adadan herhangi bir parça almanın lanet getireceğine inanır. Bölge halkı adaya giden yabancıların bir daha asla geri dönmediğini söyler. Kayıtlara geçmeyen ama insanlar tarafından uydurulan bu hikayeler adanın gizemini korumasına olanak sağlar. Kıyıdaki balıkçılar arasında yayılan bir söylentiye göre gece yarısı adanın yakınından geçerken insan çığlıkları duyulur. Bu seslerin oradan geri dönemeyenlerin ruhlarının sesi olduğuna inanılır. Yine iddiaya göre adadaki yılanlar sıradan hayvanlar değillerdir. Yılanların adaya girenlerin niyetini okuduğuna inanılır. Kötü bir niyetle adaya girerseniz yılanlar sizi adanın kalbine götürür. Adada sadece altın değil, mistik bir objenin olduğuna dair hikayeler döner. Hazinenin yerini sadece yılanların bildiği ve ona yaklaşmaya çalışan kişinin üzerine ağaçlardan yılanların düşeceği söylenir. Gerçek ise yılanların kuşları avlamak için ağacın üstüne çıktığı ve oradan geçen insanların üzerine düştüğüdür. Eski denizciler arasında adanın sisli gecelerde yer değiştirdiğine dair hurafeler vardır. Adanın aslında canlı bir organizma olduğunu ve yılanların bu canlı organizmanın koruyucusu olduğunu söylerler. Zehri öldürücü olsa da bazı illegal gruplar ve yerel şifacılar arasında yılanın pullarının ölümsüzlük ya da her derde deva olduğuna dair tehlikeli hurafeler vardır.